çalışıyor olması lazım. Başlayalım mı? Bence başlayabiliriz. Hazırsak, değil mi arkadaşlar? Çok da vaktimizi ileri almayalım. Herkes hoş geldin. Tekrardan hoş geldiniz. Ufak gecikme için özür dileriz. Bugün burada tekrardan sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün özel bir konuğumuz var. Bizim için çok değerli bir bölüm başkanımız Liam Valley bizimle bugün burada. Globâl Araştırmalar Bölüm Başkanı. John Hall, Mountain Grup Satış Direktörü ve Logan Corley, Londra Global Pazarlar Satış Direktörü. Bugün burada çok değerli 3 konuğumuzla birlikteyiz ve aslında bizler ilk defa Türkiye'de 2019 yılında Covid'den önce bir servet raporu lansmanı yapmıştık. Akabinde bu ikinci resmi lansmanımız. 2023 servet raporuna dair önemli bilgileri de bugün sizinle burada paylaşacağız. Yine kısa bir hoş geldin demek isteriz konuklarımıza da. Akabinde bir videomuz var, onu izleyeceğiz birlikte. Liam, John and Logan, welcome back to Turkey again. We're so happy to have you here today. And we are all excited to hear about the Wealth Report 2023. We have a short video. Let's please watch them if you are ready. Thank you. Period dominated by dramatic geopolitical events. One of the fastest interest rate hikes in modern history. $1.1 trillion spent on commercial real estate, and that's the highest share we've ever seen. The climate crisis goes hand in hand with the biodiversity crisis. A resilient appetite and demand for private property this year. Key theme for 2023 is that reset, that new monetary environment that we have entered. As the interest rate pivot approaches, market sentiment will shift quickly. There's going to be a value play with a potential buying opportunity. Nature-based solutions and the asset classes that deliver farmland and forestry. We can't underestimate the power of the consumer as the psychological change that's happened. Thank you so much. So, Liam, we are here with you today. How would you like to start? What would you like to tell about the Wealth Report 2023, please? Yes. Yeah, great. So, ladies and gentlemen, nice to be here. What I'm going to be talking through is this document, the Wealth Report 2023. I've got a few slides we're going to see in a second, and I'll take probably about 10 minutes to run through the presentation. And really, I just want to explain the rationale for the report, why we produce it, and why we think it's a really useful document to kind of understand how wealth and investment are moving around the world. Thank you very much. Liam, öncelikle teşekkür etti sizlere ve bugün burada Knight Frank olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın yakından takip ettiği Servet Raporu'nu. Servet Raporu çok değerli ekonomik bilgileri içeren geniş bir ekibin araştırmaları sonucu hazırlanmış oldukça titiz ve prestijli bir rapor. Bugün 2023'te servet dağılımına ilişkin trendleri ve raporun içeriğini sizinle paylaşmaktan mutlu olacağını belirtti ve birlikte slaytları takip ediyoruz. Right, so maybe if we can move to the first slide, do we have that? Yep. So I'll start by looking at wealth themes first of all, and ultimately this is the underpinning of our report. So we interviewed 600 ultra high net worth individuals globally, and that data is really the kind of the backbone of the report. Genel olarak servetin dağılımına ilişkin 2023 yılında yapılan ankette 600 ultra zengin mal varlığına sahip bireylerle yapılmış bir anket içeriği. Thank you. Let's move to the next slide. There we go. So the sort of building block of the report is understanding how wealth is changing around the world, and the key finding last year was we think the wealth, our estimate is that total wealth held by ultra high net worth individuals fell by about 10%, unsurprising with the interest rate reset and how that impacted in terms of asset values globally.
the critical point on the slide is a table bottom right, which shows in terms of the attitudes of the wealthy for this year, for 2023, nearly 7 in 10 very wealthy individuals globally think that actually they're going to see the value of their portfolios rise this year. They're looking at opportunity plays, they're looking at value plays, and actually the ability to grow the value of their portfolio. Thank you very much. Bu slaytta gördüğümüz üzere aslında en önemli kısmı sağda gördüğümüz servetin dünya genelinde 2022 yılında ki değerlerini görüyoruz ve aslında dünya genelinde %10 bir düşüş görüyoruz servette. Amerika'da %10, Avrupa'da %17, Orta Doğu'da %7, Afrika'da %5, Asya'da %7 ve Avustralya'da %11 gibi bir düşüş görüyoruz. Aslında bunun ana başlığı artık bilmiyorum her basın toplantısında birlikte oluyoruz. Biraz daha farklı işiyor konseptimiz diyeyim, doğaçlama slaytları yorumladığı için ben de kendi yorumumu ekleyeyim. 2023 yılında acaba servet toparlanacak mı? Çünkü 2022'de ciddi iki rakamlı düşüşler gördüğümüz bir yıl oldu. Aslında bu slide bunu gösteriyor. Teşekkür, thank you. Just move one slide on. So, looking at wealth themes, one of the big takeaways from this year's report is a desire from wealthy individuals to try and defend their portfolios through the generation of income. So you can see here that 23% of wealthy individuals are looking at targeting income generation through their portfolios. This absolutely speaks to residential property as well as commercial property in terms of the aspirations of wealthy investors at the moment. For example, in the London market that we'll hear about slightly later, we've seen an incredibly strong bounce in rental values through the pandemic. So at the moment we're probably 20% ahead right now in terms of rental levels in central London versus the level they were back in 2019. And this is helping to drive investment into these sectors. Thank you. Bir önceki slide 2022 yılındaki aslında yaşanan düşüşü gördük ama bu slaytta da 2023 yılında ne bekliyoruz? Aslında 2023 yılının parlak bir yıl olma beklentisi var. %31 gibi bir ana para artışı bekliyor yatırımcı yatırımlarında. Gerek ticari gerek residential anlamında. %23 gibi oldukça yüksek bir oranda getiri beklentisi var. Bir yeniden inşa dönemi olması bekleniyor aslında 2023'ün. En çarpıcı faktörse biz rakamlara baktığımızda kira gelirleri 2023 için %48 gibi bir artış bekleniyor. Tabii bunda enflasyon da tüm dünya genelindeki etken ama o konuya girmeyeyim, ben yorum yapmayayım slayta. Bunlardan bahsettiğim genel olarak. Thank you very much. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? So this slide is, I think, a really critical one from this year's report. So this is looking at the amount of private capital invested in commercial property globally. The reason for showing it is because the narrative in the report confirms that to understand investment markets globally, you need to understand the behaviour of wealthy individuals because increasingly they are driving these markets. So the key stat here is we saw a big increase in private investment over the past decade in commercial property globally. There was a fall last year, unsurprising because of what happened to interest rates, but the fall was much less than that experienced by institutional investors. And for the first time, we saw total private capital investment in global commercial property markets exceed 40% market share. So without the understanding of the aspirations and the activities of the wealthy, you have a very partial view of commercial as well as residential market performance. Thank you very much. Bu slaytta 2008 yılından 2022'ye kadar yapılan toplam özel yatırımların hacimlerini görüyoruz. Ve baktığımızda en ilgi çekici tarafı bizler için ticari yatırımların değerinin aslında 2020 ve 2022 yılları arasında
çok yüksek bir yükselişe geçtiği, %41 gibi tarihi bir yükselişe geçti. Yani konuttan ticariye kayan bir servet yatırımı oldu dünya genelinde. En önemli ana maddesi bence bu slaytın bu, line'da bunun altını çizdi zaten. Toplam yatırılan miktar ise 455 katrilyon pound gördüğünüz gibi. Bunun %28'i kurumsal yatırımcıya ait, %8'i bireysel yatırımcıya ait ve Amerika %50 gibi bir baskın pazar payıyla karşımıza çıkıyor bu slaytta. En önemli rakamlar bunlar. Thank you. Bir sonraki slide. If we just move one more slide on, so I'll just move to talk about residential luxury property globally. So just move to the next slide. Bir sonraki slide lütfen. So we track in the Wealth Report 100 markets globally in terms of the price performance of luxury residential markets. So London, Istanbul, New York, etc. So it's the most comprehensive analysis of its kind, and it's a really useful resource to see what's happening to global prime markets. Boiling it down, this is the summary of what's happened over the past few years in terms of average price growth globally in those luxury markets. So you can see we had relatively slow growth in the decade up to the pandemic, mainly held back by European markets that were seeing lower growth after the Eurozone crisis. But then we had a big boom in 2021, post-pandemic, with a huge rise in price growth globally. A slowdown last year, but actually still the second strongest year in terms of luxury price growth at a global level. Much of it was front-end loaded. The final quarter saw a slowdown in terms of prices and some reversals in some markets, but actually quite a strong showing from residential property. Thank you very much. 2022 yılında şöyle bağlayayım öncelikle. Biraz önce ticari yatırımlardan bahsettik gayrimenkul sektöründeki. Peki konut yatırımı ne haldeydi? Konut yatırımı neredeydi? 2022 yılına bakacak olursak hemen bir önceki yıla, aslında bu bizim Nightfrank olarak dünya genelinde 100 markette, 100 pazarda yaptığımız bir araştırma. 2008 yılı ile 2022 yılındaki trendlere bakacak olursak aslında 2008 kriziyle beraber çok zor dönemler geçirdik tüm dünya olarak. Sonra 2012 civarında bir toparlanmaya girdik. Akabinde Covid geldi. Ama aslında çok ilgi çekici bir yükseliş var burada. 2021 yılında biz tarihi olarak ikinci defa en güçlü yılımızı da yaşadık konut sektöründe. %8.4 gibi bir yıllık artış yaşadık. O yüzden 2021 yılı her ne kadar ticari yatırımlar, konut yatırımlarının önüne geçmiş olsa da konut yatırımı özelinde baktığımızda pazarlar bazında 2021 yılı tarihi bir yıldı dünyadaki servet için. Thank you very much. Thank you. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. So this slide is just showing a summary of some of the results of those 100 markets. So in terms of the top performer last year in terms of price growth, Dubai was on top, 44% growth in a year. That comes on the back of 44% actually in the previous year. In terms of other markets of note, the top five are at the top of the slide. So Aspen and Miami showing the depth of demand for sort of snow belt markets as well as sun belt markets, particularly in the US, with some really strong growth in those locations. I then put Paris, New York and London together as examples of markets that have seen modest growth over the past 12 months, actually after quite some stronger growth post-pandemic. In London's case, growth was held back towards the end of last year by the mini budget, which just created a bit of hiatus in the market in the final quarter. But again, that level of growth has been picking up since the pre-pandemic period. And again, it's a summary of where city, sun and ski markets have been performing. So some very strong growth in the resort markets, but actually cities beginning to see a revival on the back of the kind of reopening after the pandemic. Thank you very much. Peki servette pik yaptık 2020 yılında, 2021 yılında. Hangi marketler öne çıktığına baktığımızda 2022 yılında şaşırtıcı bir şeyle başladık aslında bu sene. Top 5'te Dubai'yi gördük.
Dubai 44.2'lik bir artışla özellikle lüks segmentinde başta gelen şehirlerin başında. Akabinde Aspen var. Yine bu sene ilgi çekici şehirlerden biri oldu. Riyad, Tokyo, bu marketlerin küçük bir yorum yaptı oradayım ama aslında borç pazarlarının toparlanmasıyla öne çıktığını 2022'nin altını çizdi. Önemli bir yorumdu. Akabinde Miami'yi gördük 21.6 ile. Paris, New York, Londra gibi şehirler gördüğünüz gibi krizde bir düşüşe girmedi ama stabilitesini korudu. Aslında her lansmanda bunun altını çiziyoruz ama Londra stabilitesini korudu, New York stabilitesini korudu. Paris en güçlü bir Avrupa marketlerinden biriydi. Yine artışlara baktığımızda ilgi çekici bir faktör de var. Güneş, kış turizmi gibi faktörlerle öne çıkan bir takım marketler oldu. Baktığımızda güneş turizmi 8.4'lü bir artış yaşadı. Globâl şehirler 4.2 gibi bir artış yaşadı. Kış turizmi 8.3 gibi bir artış yaşadı. Bir sonraki slayta geçelim. So this is a different cut of that data. So this is not looking at price growth, this is average prices. So the analysis here is saying if you had $1 million to invest around the world, how much space can you buy in different markets? So you're looking at the differential in prime markets at a global level. Monaco has always been at the top of the table, i.e. you can buy less space in that market than anywhere else because it's an incredibly expensive market. London used to be kind of either level with Hong Kong or kind of slightly maybe in third place. And London has slipped over time, primarily because this calculation here is in dollars, and it's something we're going to come to in a second. As the pound has slipped against the dollar, it's represented a kind of buying opportunity for people coming into the market. At the moment here, at the very prime end of the market in London, $1 million, 34 square meters, so actually less space than you can, more space than you can get in New York, which is quite a reversal in terms of the last couple of years. Thank you very much. That's one of our favorite slides, Liam, in Turkey. Bu bizim en favori bilgilerimizden biri. Türkiye pazarındaki yer çok duyuyoruz bunu işte. 2019'daki lansmanımız Dubai'de 100 metrekare, Türkiye'de bir odalı gibi slaytlarımızı hatırlarsınız belki. Bu değerli bir rapor. Baktığımızda bu sene sıralama birazcık dramatik değişti özellikle Londra için. En büyük nedenlerinden biri de dolar-pound paritesinde yaşanan düşüşler oldu. Yine gördüğünüz gibi Monaco'yla başta geliyor. Akabinde Hong Kong, Asya marketlerini görüyoruz. New York öne çıktı doların güçlenmesiyle birlikte. Singapur ve Londra yine ilk 5'te yerini aldı. Akabinde Cenevre, Los Angeles gibi pazarlarla takip etti. 2019'daki raporumuzda Türkiye, İstanbul görebilmiştik ama bu sene ben yorum ekliyorum buraya kamerada İstanbul'u. Bu sene göremedik. İnşallah seneye görebiliriz. Thank you. Okay, so move to the next slide. The other analysis we look at is the super prime market and the ultra prime market globally. So this data is the numbers of $10 million plus sales in key markets globally, as well as $25 million plus sales. I think the key takeaway is when you look at the three top markets, so London, LA, and also New York. This segment is a rarefied market segment. This is the very top of the market, but within that marketplace, in terms of the depth and the kind of liquidity of the super prime market, really those three cities, so New York, LA, and London, really are where the market is deepest, more liquid, and actually there are, as you can see here, the biggest transactions on record. And actually the number of transactions in London over $10 million last year was the highest number we've seen since 2014. Thank you. Bu slayta baktığımızda biz aslında serveti ikiye ayırıyoruz. 10 milyon üzeri ve 25 milyon üzeri yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar. 10 markete baktığımızda en tepede gelen
Yine New York, Los Angeles, Londra'yı görüyoruz. Akabinde Hong Kong, Singapur ve Sydney ile devam ediyor. Avrupa'yı görüyoruz yine arkalardan gelen Cenevre ve Paris. Burada aslında önemli bir veri var. Baktığımızda ultra lüksün çok aktif olduğunu gördük. Yani 10 milyon yerini 25 milyon kategorisine aldığımız servet şaşırtan seviyelere ulaştı. Bu da ilgi çekici bir faktör tabii ki. Teşekkürler. Thank you. Please sorry, Ismail. Great. So in the wealth report, you'll also see a lot of data on other market segments. So we're very interested in looking at a very broad view of the wealth portfolio. This is the luxury investment index on the slide. So we track the value of things like cars and wine, collectible watches, etc., and see how they're performing and benchmarking that against property. 16% growth on average on this particular index last year, led by the car market and the art market. We were wondering, actually, one of the interviews in the report points to probably the collapse of the crypto market and the NFT market pushed investors back into kind of tangible assets, and that helped to lift the values of the art and car market in particular. Thank you very much. Başlık ayrı, içerik ayrı bir slide. Çok yorum katmadan özetlemeye çalışacağım. İkisi de ilgi çekici çünkü aslında ana mesajı başlığı konusunda içeriği. Biz her sene bu servetin gayrimenkul kanadını çok detaylı inceliyoruz ama aslında servet çok ilginç dağılımlar gösterebiliyor. Bu sene bu slaytta yazmıyor bu değer ama %16'lık bir büyüme yaşandı servette 2022'de ve bu büyümeyle birlikte dağılıma baktığımızda aslında 10 yıla baktığımızda viskinin öne çıktığını gördük ama son bir yıla baktığımızda geçtiğimiz sene araba ve sanat servetten en büyük payını aldı. Aslında şu lacivertle gördüğümüz değerler sanat ve arabayla başlayan ve akabinde gayrimenkulü de 4. sırada yer aldığı servet dağılımı bu sene eğilim değiştirdi. Ama 10 yıllık üst ölçek eğilimine baktığımızda ilginç bir şekilde viskiyi görüyoruz. Thank you very much. Thank you. So just moving to the next slide. Obviously we're reporting on what's happened in the past 12 months, and I'll just move on to the next slide if we can. We're also thinking about what's going to happen next. So in the survey work we do in the report, we have some really useful findings around the attitudes of wealthy individuals about their next move, their next investment decision. The chart on the left that you can see is a perceptions view of different asset classes. So the question here is, in terms of the stability of asset classes within the portfolio, how do wealthy investors view residential property, commercial property, gold, etc. The view from the survey is in terms of a volatile period, banking crises, interest rates rising. Residential property is viewed as the most solid asset class within the portfolio, which is obviously positive for what we're talking about here today. The chart on the right is pointing to actually what's the driver. I'm going to come on to in a second how many wealthy individuals are planning to buy property this year. But in terms of when that decision is made, I'm thinking about first and second home portfolios. Lifestyle is important, of course it is, but actually the overwhelming issue is around investment. Actually, will the property I'm buying as a second home, wherever I am around the world, will it perform strongly over time? And that is the key driver for our markets, actually, is the performance of assets, even if lifestyle is a big driver as well. Okay, thank you very much. Peki gelecek nasıl diye baktığımızda raporun sonunda biz aslında bu sene mutluyduk, gayrimenkul sektörünü gösteren, işaret eden datamız vardı. En başta başı konut pazarı çekti, akabine altın, hazine bonoları, akabinde ticari gayrimenkuller, akabinde yatırım marketleri ve bu sene ittifak kriptoyu gördük 6. sırada. Fakat residential konut marketi 1. sırada geldi ve
oranlara baktığımızda da bir diğer alt datası bizim için evet konut sektörü ama konut sektöründeki yatırımların belirleyici faktörü nedir? Yatırım mıdır, oturum mudur, yoksa ikinci evlerini mi alıyor servet, ne yapıyor diye baktığımızda çok ilgi çekici bir oranla %45 gibi herkesin derdinin yatırım olduğunu gördük 2022 yılında. Aslında en önemli özet bilgisi raporu bizim için buydu. Evet, doğrulandı. Hala gayrimenkul. Dünyada şu anda enflasyon bütün dünyanın sorunu. Politik belirsizlikler, her şey konjonktüre baktığımızda yine en güvenli liman gayrimenkul oldu. Gayrimenkulün alt başlığına baktığımızda yatırım herkesin birinci sırada kaygısı olarak bugün dünyanın en zenginliğinde aynı kaygısı var. İkinci evine bakmıyor, güvenli olsun diye bakmıyor. Herkes yatırım için 2022 yılında bir profil sergiledi. En önemli verileri bunlardı 2022 yılı raporunun. Thank you very much. Bir slaytımız daha var sanırım. Yeah, so this is my final slide from the report, and one of the key issues we're looking at is actually what is the propensity of wealthy investors to purchase property. Last year, our survey pointed to about 17% of global ultra-high net worth individuals buying a residential property in terms of their first and second home portfolio, either a new property, an additional property, or an upgrade in their assets. This year, the survey is pointing to 15% of ultra-high net worth individuals. It's down, unsurprising. Interest rates are more expensive, but actually still quite a strong showing in terms of our recent data on this particular data point. The interesting point in terms of we're now going to move on to the London discussion. When we ask the question of wealthy investors globally, which markets are they intending to buy in? At country level, the US is number one, the UK is number two, the UAE, so Dubai, number three, and then Switzerland and France also doing very well. But then we ask another question, which city globally are you looking to purchase? And then London comes out number one on that particular measure. So again, pointing to the ongoing kind of strength of global demand for the London market, and that's been. Thank you very much again. That's valuable. Final slaytımızda da aslında bizim yatırımcılarımızın hep en son ve ana sorusu, peki yatırım yapmalı mıyım, beklemeli miyim? Belirsizlik ortamı. Almalı mıyım, durmalı mıyım? 2021 yılında %17 alma kararı vardı. 2022 yılındaki raporumuzu biz bu değerin %15'e ufak bir shrink olduğunu, alçaldığını, %2 düştüğünü gördük. Fakat hem politik hem finansal ortama baktığımızda bu çok da dramatik bir düşüş değildi bizim için, stabil bir düşüştü. %15'i yatırımcının 2023 yılında gayrimenkul yatırımı yapacak. Peki nerede yapacak? Rapor genelindeki veriler bize Amerika'yı 1. sıraya koydu, İngiltere'yi 2. sıraya koydu. Bu sene 3. sırada Orta Doğu'yu gördük. Peki hangi şehirde yapacak diye baktığımızda Londra başında geldi raporun. Genel veriler böyleydi 2023 Servet Raporu'nun. Aslında minik hediye çantalarımız için detaylı rapor var. Bence servetin dağılımı noktasındaki konuştuğumuz slaytlar da çok ilgi çekici. Sorularınız olursa burada olacağız. Şimdi kısaca ben sözü John'a aktaracağım. Londra'da yatırım yapmalıyız dedi rapor bize. John, welcome back to Turkey again. So the Wealth report is telling us this year in 2023 we can buy 15%. And what's the top market? What's the top market is US followed by the UK. Okay, which city? So the report shows us London, and you are one of the best developers in London. Worked with the Turkish investors previously. Tell us a little bit about Montana, how we're doing, what's projects in the pipeline, please. So, morning and welcome this morning to the Wealth Report and also the Germantown collection. So we have numerous schemes in London. We've been building London now for 30 years.
Do you want to do Maybe we can do you want to read do the Logan to the London market update and then we And then come we- back to you. Logan bize Londra ile ilgili çok kısa pazar update'i verecek, pazardan güncel bilgiler verecek, tekrar projelere döneceğiz. Logan, we are with you. Thank you very much, Milton. First of all, I would like to say it's fantastic to be here in Turkey, face to face, for the first time after 3 long years. It got very boring doing presentations over Zoom, and it's great to be able to present to you and meet you all face to face. I'm just going to give a very sort of high-level overview of what's going on in the London residential market. Thank you very much, Logan. It's a pleasure for us to have you back here too. Çok teşekkür ederim. Öncelikle en son 3 sene önce Türkiye'ye gelmişti Logan. Bize kısaca peki Londra'daki pazar sürekli duyuyoruz. Ne durumda? Gerçek bilgileri paylaşacak. We are listening, Logan. Okay, fantastic. This first slide just demonstrates what's been going on in the London market, the price growth in prime central London, so zones 1 to 2, over the last 4 years. And as you can see from this slide, it's been an incredibly eventful 4 years. I mean, if we start with 2020, we of course had COVID, and you can see the immediate impact of that. Markets across the world did stagnate, but as you can see, the recovery period that we saw afterwards was rapid and very sharp. This was led by the return of international travellers and buyers to London. Perfect. 2019 yılından beri araya Covid girdi ve Covid'i takiben tekrar Londra çok hızlı toparlandı. Geçtiğimiz sene stabilitesini korudu. Mart 2023'e kadar bizim yıllık fiyat artışımız 0.5'ti. Çok alışkınız bu değerleri tabii. Hani öyle çok dramatik artışlar olmuyor ama stabil ve güvenli bir market olarak yerini korudu. Aslında 3 yıllık fiyat değişimine baktığımızda ise %1 düştü market. Thank you. Next slide, please. Oh no, it's still still this slide. I thought I'd give you a little break. When we had the sort of period of growth, we saw sort of more stability in the market. And then as Liam touched upon, we had the mini budget last September by Liz Truss, which wasn't great news for the property market or indeed many markets. But since then we have seen a lot more sort of stability. We've got a lack of supply, so there's not a lot of land sites becoming available, and this is really underpinning values in London, and as a result of this we foresee a period of sustainable growth going forward. Thank you very much. Değerli bir üründe aslında bir İngiltere pazarında mini bütçeyle birlikte bir sarsıntı yaşadı ama yine çok hızlı toparlandı. Her zaman konuştuğumuz arsa kıtlığı ve talebin yüksek olması hemen Londra'yı stabil, sürdürülebilir stabilitesine geri döndürdü. Thank you. Next slide. Yeah. Thank you. So in this slide here, this is one of my favourite ones. So it demonstrates what's going on at the moment in the rental market in London. So we're going through a period of sort of unprecedented rental yields. So traditionally in the London market, I've been used to dealing with developments with yields of between sort of 2 and 4%. At the moment, we're dealing with 4 up to 6%, which I've not seen in all my time in property. So it's a fantastic time to be a landlord. Aslında bu bizim için çok önemli bir slide. Geçtiğimiz sene bir patlama yaşadık kira değerlerinde. Tabii bunun enflasyonun etkisi var ama gerçekten kira değerlerinde en güzel yıllardan birini yaşadık. And also, how about the currency situation London? You want to tell us? Anladım, 6. slide'a dönebilir misin? O da çok önemli. Ondan da kısaca bahsedelim basının arkadaşlarımızı çok da sıkmadan. This is one of the key slides. Yes, absolutely. So I'm a bit of a currency geek. You've got to be in this job, and this is a very, very compelling case for purchasing in London. So as you can see, this slide explains the relative currency discount for international markets. When you go back to 2016, the reason this is a significant time was when the decision of the UK to leave the European Union, and we can see the impact that has had on the value of sterling. So if you go back to that time, I think one of the biggest winners there is the US dollar, with a relative discount for American purchasers or people trading in US dollars of around 25%.
We've also seen big winners in Hong Kong, China, Singapore as well. And even if you just look in the last year, not even going back as far as 2016, a lot of currencies are getting a 10% benefit if they purchase now from this point last year. So it's a great time to be an international buyer in London. Evet, thank you very much. Türkiye'de dolar ağırlıklı bir market olduğu için bu aslında önemli bir slide. Gördüğünüz gibi pound paritesindeki değişikliklerden kaynaklanan bazı global pazarlardaki alım fırsatlarına baktığımızda aslında %25'lere varan fırsatlar yakaladığımız dönemler oldu 2022'de. Bu da yatırımcı için çok önemli bir faktördü. Altını mutlaka çizmek istedik bunu da. Çok teşekkürler. Thank you very much. And we are back to John Hall, to Mount Amyel. Brilliant. Yeah. We do 3 slides at a time, Sure. which will probably work out well. Good morning again. Still delighted to be here. And we'll race through who we are and what we're doing here. So my name is John Hall. I'm the Group Sales Director for Mount Amyel. We're a private company. We're a developer contractor, so we take land through from purchasing the land, getting the planning, and then selling and building our developments. We take huge pride in what we do, and every piece of land that we look at buying, we put a huge amount of time and due diligence into that purchase to ensure that our buyers are buying with us with a huge amount of trust, because we've done all the hard work for them in terms of making sure that where we're buying is the right location, that we put the right product onto that piece of land and develop it out with quality materials and quality workmanship. Thank you very much, John. Mount Amyel'i tanıyoruz artık. Uzun yıllardır Türkiye pazarında Türk yatırımcılarla çalışıyor. 30 yıllık özel bir müteahhitlik firması. Binlerce konut üretti Londra'da. Sadece Londra'da konut üretimi yapıyor. İnovatif bir şirket. Peloton, Kew Gardens gibi çok başarılı ortaklıkları var. Ve en son biz onları Chelsea Botanica ile Türkiye'de ağırlamıştık. Anlatım, third slide please. Yeah, so I moved over here, I'll put my neck out the slides. So again, the last slide was all about partnership, and what we brought with us to Istanbul again today are some of the most the fastest selling schemes in London last year, and again the way in which we sell into Istanbul and the followers that we have at Istanbul is fantastic. In terms of the schemes, so this is Chelsea Botanica, beautiful scheme in West London. Location is very superior, a fantastic residential area, situated 100 metres away from the river. Not quite as big as the Bosphorus, but still, River Thames is a huge key for people to come and live. And the facilities on offer at Chelsea Botanica. It's a boutique residential development. We have a partnership with Peloton. So Peloton is a international fitness brand that we're very fortunate to have the only residential partnership with them. And then we have 24-hour concierge, all inspired by our partnership with Kew Botanical Gardens, a very famous brand in London, and a lot of good work that we do with those guys. Thank you very much, John. Chelsea Botanica'yı en son Türkiye'de özel bir ön lansmana getirmiştik. Ama bence John'un herkes anladığını düşünüyorum. O yüzden çok kısa özetleyeceğim. Buranın en büyük ilgi çekici noktası nehre 2 dakika mesafede olması, ama aslında John tabii ki Boğaz kadar güzel olmasa da dedi. O benim çok ilgimi çekti ve gurur duydum. Thank you. Chelsea Botanica'da 2 tane önemli işbirliği var. Kew Gardens ve Peloton. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Bir sonraki. And The Guardian. And then following Chelsea Botanica, we were in Turkey with Guardian. So again, Verdian is the second tower at Verdian. Again, has sold very, very well in London and internationally. A fantastic scheme, a regeneration scheme of will be over 1,000 homes by the time we finish.
Again, a very good location. Crossrail, which if you don't know is the new transport link across London, connects east to west. So from the Verdian is literally 45 seconds to the Crossrail station. We have time someone walking in. And you can move across London extremely quickly. So, Bond Street, I think, in 9 minutes. So, an amazing location. Definitely. Thank you very much. Chelsea Botanica butik bir projeydi. Daha lüks segmentte geldi. Akabinde Verdian'la biz Türkiye'deydik. Verdian yatırımcı için çok iyi gören bir proje oldu. Çünkü biliyorsunuz her seferinde konuşuyoruz. Londra'daki yeni tren sistemi, hızlı tren sistemi Crossrail'in ana duraklarından biriydi. 8 tane durağın kesişme noktasındaydı. Bir şehir için, yatırımlar için çok önemli faktörler bunlar, lokasyon. O noktada Verdian gerçekten Türk yatırımcının, küçük yatırımcının, büyük yatırımcının hepsinin göz bebeği olan bir proje haline geldi. Yine aynı şekilde burada Peloton'la işbirliği vardı. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Overall, Mountainville is everywhere in London. So, as I touched on, we've been building London now for over 30 years. We're a family-run and owned business, and we ensure that when we buy new land, and land is a commodity that they're not making any more of it, so it is a commodity in short supply, but we are fortunate enough that we have more sites, 3 sites coming forward over the next 12-15 months, which we'll be delighted to bring into Istanbul to ensure that our buyers are able to get first dibs. And we have sites, if we move on to the next slide, I'll quickly race through the 3 that we have. So sir, before that then John, let me please translate. Mountainville, Chelsea Botanica, Verdian en son Türkiye'deydi ama aslında Londra genelinde geniş bir portfolyoları var. By the way John, we are today and tomorrow we are also launching 5 very special units at Chelsea Botanica, and you want to tell about that? So again, the reason for us being here is that we have a VIP exclusive release for our Istanbul and Turkish buyers. At Chelsea Botanica we have 7 apartments that we've made available to the Turkish market only, and then at Verdian we have a new studio apartment that we created within the building, which again is Istanbul first. So, and it was sold out in Istanbul as well? So again, very good sales in Istanbul, so which is why we've come back to release these units directly to the Istanbul market and exclusively. Thank you very much. Aslında çok ilginç ki ben birazcık yorum katacağım buna. Chelsea Botanica'yı Türkiye'de lansmana getirdiğimizde çok yoğun bilgi aldık ama belli bir kapasitede satabildik. Kota konuldu profili sabit tutmak açısından. Akabinde bir sözü vardı John'un bize. Burada engelli vatandaşlara ayrılan dairelere ilgi gelmezse ve tekrardan markete konulursa önümüzdeki sene ilk defa Türkiye'ye getireceğiz diye de özel daireyi demişti. Onlardan bazıları Türkiye marketinde satışa açıldı. Onun özel bir lansmanı olacak. Bugün sizlerden sonra burada müşterilerimiz olacak, clientlerimiz. Akabinde de Verdian'da da 19 tane özel stüdyo apartman açıldı. Bunlar da Türkiye'de satış rekorları kılınmıştı. Tamam, Türkiye'de satılmıştı. Bu 2 özel projeden sınırlı sayıda 24 dairenin satışı için buradalar. Bir de The Future Plans. Bir de gelecekte soruluyor şu anda ne var, hangi projeleri yapıyorsunuz diye. 3 tane çok iyi lokasyonda, çok iyi proje var Mountainville'de. Seneye de onları bekliyoruz Türkiye'ye. Yeah. So 3 new projects which I can announce today. So the first one is Barnsbury, which is to the east of King's Cross, an amazing residential location. 914 homes currently planned, but that will probably get to over 1,000 by the time we've fully designed it. Very exciting project, very good location, and one that we'll be bringing, as I said, to the Istanbul market when we come to launch. Hopefully. Bir sonraki slide'dan alacağım. Barnsbury'den bahsetti John. Barnsbury büyük bir proje olacak. 914 tane ev olması bekleniyor. Şu an gerçekten birçok yatırımcı liste halinde bu projeyi bekliyor. Çünkü lokasyonu çok kilit. Angel'la çok yakın, bir nevi bizim Cihangir'imiz gibi olan bir bölge. Özellikle teknolojiyle büyüyen bir bölge. Batı Londra'dan biraz daha farklı. O yüzden orayı
çok heyecanla bekliyorlar. Bir diğer projede, and the next one we are excited to Yeah, the next one is Friars Close. It's on the south bank, so directly opposite St Paul's, just by Neo Bankside. An amazing location. You couldn't be more central in London. And lands and sites like this are very, very rare in London now. So we're delighted that we have it. Thank you so much. Bir sonraki proje çok butik olacak. Sadece 140 ev olacak. Fakat St. Paul Kilisesi'nin tam karşısında lokasyon olarak çok değerli ve arsa sıkıntısı olan bir bölgede gerçekten bomba gibi bir proje gelecek seneye. And the final one, so final one again, West London, Locks Road in Chelsea. It's Locks Road Auction House, which is very famous in London. And this is, again, a fantastic location. And what we have planned here will be a real high-end quality development, one that the markets are very much looking forward to. Thank you very much, John. Thank you so much. En son beklenen projesi de yine çok değerli bir lokasyonda. Kensington ve Chelsea'de 250 evden oluşan bir proje olacak Crossroads. Bu projenin Türkiye'den çok ilgi duyacağını tahmin ediyoruz. İlk defa 3 ön lansmana ilk defa Türkiye ayağından başlayacak İngiltere'den önce. Seneye tekrar bir arada olmak üzere diyoruz. Çok çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Thank you so much, John. We're gonna have a quick quiz.